Selamlar, Scouting 35'e hoş geldiniz. Haftanın maç notları serisinin ikinci haftasının ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde Göztepe Gençler Birliği ve Erzurumspor Galatasaray maçlarını konuşmuştuk. Bu bölümde de Rizespor, Samsunspor ve Fenerbahçe Konyaspor maçlarını konuşacağız. Bu maç özelinde skor bence biraz yanıltıcı. Evet, Samsunspor birçok eksiği olmasına rağmen ilk haftadan olduğu gibi 2-0'lık galibiyetle sonuçlandırdı maçı. Ancak maçın geneline hakim olan taraf Rizespor'du. İlk yarıda özellikle 18. dakikadan sonra kontrol büyük ölçüde Rize'ye geçti. İkinci yarıda da yaklaşık 80'e kadar Samsun çok uzun süre kendi yarı sahasından çıkamadı. Ama buradan Rize çok iyi oynadı, Samsun şansla kazandı sonucu da çıkarmıyorum. Çünkü Rize'nin problemi biraz da burada zaten. Çok fazla hücum vardı ama o hücumların kalitesi sayısı kadar yüksek değildi. İstatistikler de maçın bu tarafını bayağı güzel anlatıyor. Rizespor 28 şut çekmiş ve 1.85 XG üretmiş. Samsunspor ise sadece 6 şut ve 0.33 XG ile 2 gol bulmuş. Rize 10 korner kullanmış, oyunu uzun süre rakip yarı sahaya yıkmış. Ama bütün bu hücum hacmine rağmen gerçekten çok net fırsat sayısı beklediğiniz kadar yüksek değil. Yani bir tarafta oyunu ve alanı kontrol eden Rizespor, diğer tarafta da çok daha az hücum eden ama çıktığı anları çok verimli şekilde kullanan Samsunspor var. Tabii ki Samsun'un bu maça yine ciddi eksiklerle çıktığını unutmamak lazım. Oyunun uzun bölümünü rakibine bırakmasını değerlendirirken bunu da hesaba katıyorum. Aslında Rize'yi bu maçta izlerken çok başarısız bulmadım. Ancak maçı izlerken bende şöyle bir his oluştu. Bu takım açık alan bulduğunda daha etkili olabilecek bir takım. Evet, Samsunspor'u kendi ceza sahasına hapsettiler. Duran top, ortalar, tekrar düşen ikinci topları toplamaları gibi birçok aksiyonda bulunup devamlılık sağladılar ama sonuca gidemediler. Örneğin 28 şut var fakat temiz pozisyon sayısı bayağı düşük kalıyor. Yani izlerken Rizespor sürekli %100'lük gol pozisyonuna giriyor hissi yok. Bence maçın Rize tarafındaki hikayesi biraz burada. Rizespor'da en fazla dikkatimi çeken oyunculardan biri Kazım Laçi'ydi. Uzaktan şut tehdidi vardı, duran toplar da sürekli oyunun içindeydi, arka direğe de kaliteli servisler yaptı. Ahmet Kutucu da çok hareketliydi. Solda, sağda ya da merkeze yaklaşarak sürekli bir şeyler denedi. Hatta daha maçın ilk bölümünde Ahmet Mendez eşleşmesini özellikle not etmişim. Daha birinci dakikada Okan'ın ayağıyla yaptığı kötü tercihi sonrası Ahmet araya girdi ve Mendes faul yapmak zorunda kaldı. Ahmet maç boyunca da o tarafı rahatsız etmeye devam etti. Laçi'yi de Ahmet'i de beğendim sonuç olarak. Ama Rize'nin genel problemi biraz onlarda da var. Çok fazla aksiyon var, yeterince sonuç yok. Samsunspor tarafındaysa en fazla hoşuma giden şey hareketlilik oldu. Örneğin Emre Kılınç merkeze yaklaştığında Yalçın ya da Watt onun boşalttığı alanı doldurdular. Ya da bunun dışında Tomasson'un merkeze yaklaştığı ya da Watt'ın oyun kurmak için, top almak için bek seviyesine kadar düştüğü pozisyonlar da oldu. Onun dışında Jarju da sürekli hareket halindeydi. Bu mobiliteyi ben sevdim. Çünkü bir oyuncu pozisyonunu terk ettiğinde alan boş kalmıyor. Başka biri oraya cevap veriyor. Samsun maç boyunca çok az hücum etmiş olsa da çıktığında tehlikeli olabilmesinin nedenlerinden biri bence buydu. Samsunspor'un iki golünde de bence benzer bir fikir var öncelikle. Rakibin bir hattını tek kaliteli aksiyonla devre dışı bırakıyorlar. İlk golün başlangıcında Diabate'nin çok iyi bir pası var. Rize'nin ön taraftaki baskısını tek pasla oyundan çıkarıyor. Devamında Thomasson topu merkeze taşıyor ve birkaç aksiyon içinde Samsun bir anda rakip ceza sahasında. İkinci yarıda ise Samsun'un neredeyse ilk ciddi çıkışı 62. dakikada geliyor. Bu kez Thomasson direkt Rize orta saha hattını geçen pası atıyor. Jarju topu kontrol etmiyor bile. Tek dokunuşla Fatih Kaya'nın önüne bırakıyor. Fatih de ceza sahası dışından bitiriyor ve skor 2-0 oluyor. Samsun çok az çıktı belki ama iki golün hazırlanışında da gerçekten kaliteli futbol aksiyonları var. Jarju'yu beğendiğimi geçen haftada belirtmiştim. Bu haftada beğendim. Dinamizmini zaten beğenmiştim ama bu maçta gözüme çarpan şey başkaydı. İkinci goldeki topuk pası mesela. Orada topu kontrol etse hücum yavaşlayacak ancak hiç fazladan dokunmuyor. Tek de Fatih'in önüne bırakıyor. Celil'in de dinamizmini yine beğendim. Bu iki oyuncuda hoşuma giden şeylerden biri oyunu ağırlaştırmamaları. Thomasson ise bence maçın en ilginç oyuncularından biriydi. Çünkü iki golün hazırlanışında da katkısı var. İlk golde hücumu merkeze taşıyan oyunculardan biri. İkinci golde ise doğrudan rakibin orta hattını geçen pası atıyor. Ama maçın öbür tarafına baktığımızda Rize'nin en fazla tehdit ürettiği bölgede onun savunduğu taraf. Özellikle ilk yarının başında Mithat birkaç kez Thomasson'un arkasında bayağı rahat alan buldu. İkinci yarıda da Rize'nin en fazla servis ürettiği bölgelerden biri yine Samsun'un sol savunma tarafıydı. Yani Thomasson için net iki farklı yüz var. Hücum çıkışında çok değerli, savunmadaysa rakibin özellikle hedef aldığı taraf. Diabate'yi de ayrıca söylemek istiyorum. Baskıdan çıkışta Boraykovic'e göre bana daha fazla güven verdi. İlk golün başlangıcındaki pas bunun en temiz örneği zaten. Rakibin ön hattını tek pasla devreden çıkardı. Bence savunmadan çıkarken sadece pası arkadaşına ulaştırabildi mi diye bakmamak lazım. Bir pasla rakibin kaç oyuncusunu oyundan çıkarabiliyorsun. Önemli olan nokta burası olmalı. Watt'la ilgili de dikkatimi çeken bir kısım var. Burada tabii ki çok objektif miyim yoksa duygusal mı yaklaşıyorum bilemiyorum. Çünkü Watt da Stukers da benim çok beğendiğim oyuncular ama Fink'in Watt kullanımında Stukers'ı gankteyken kullandığı gibi bir kullanım sezdim. Tabii ki Stukers'la Watt aynı oyuncular değiller. Stukers hücum gücü çok daha yüksek, çok daha yaratıcı bir oyuncu ama Watt da bambaşka bir oyuncu diyebilirim ve bu noktada ikisini de kullanımlarını çok benzer buldum. Çünkü başlangıç pozisyonlarına sabitlemedi onları. Watt'ın bazen bek seviyesine kadar indiği ya da genişlik verdiği ya da merkezde geriden oyun kurmaya çalıştığı anlara şahit olduk. Hatta defans arkasına pasları da birçok kez denedi. Tabii ki bunların hepsinde başarılı olamadı ama 78
68. dakikada mesela bu kez havadan değil yerden hat kıran bir pas gönderdi. Jarju yine tek dokunuşla Fatih'i buldu ve Samsun bir anda şut pozisyonuna girdi. Yani Watt'ın aradığı şey sadece forvet arkasına uzun atayım değil, rakip orta saha hattının ötesini sürekli düşünüyor. Bu kullanımı ben önümüzdeki haftalarda da takip edeceğim. Samsunspor tarafında beni en fazla düşündüren konuysa değişmedi, yan top savunması. İlk hafta Göztepe karşısında da ciddi soru işareti bırakmıştı. Rizespor maçında da çok daha fazla tekrar etti. Rize ceza sahasına havadan top gönderdiğinde Samsun rakibine fazla sayıda ilk teması verdi. İkinci yarıda hatta aynı problem açık oyun ortalarında ve kornerlerde de tekrar ortaya çıktı. Bunlar öyle bir iki tane izole pozisyon değil. Rize'nin kafa vurduğu çok sayıda yan top var. O yüzden benim için sorun birkaç orta verdiler, birkaç ortaya kafa vurdurdular değil. 2 haftadır devam eden sistematik bir sorun olduğunu düşünüyorum bunun. Mesele rakibin zaten çok fazla orta açması değil. Orta gelir, uzaklaştırırsın, savunursun. Ama her ortaya kafa vurduruyorsan ya da yüksek çoğunlukta kafa vurduruyorsan işte bu risk barındırır. Ama tabii ki Rize bunun cezasını kesemedi. İki direk var, başka kafa pozisyonları da var ama sonuç gelmedi. O yüzden şu an Samsun'da en fazla takip edeceğim yer savunma problemi kesinlikle. Rize'nin bütün bu baskısının tabelaya yansımamasında Okan Kocuğ'un da ciddi payı var. Maça aslında iyi başlamadı. Daha ilk dakikada topu tekte uzaklaştırmayıp açısını daralttı ve devamındaki pas hatasında Rize'ye tehlikeli bir duran top kazandırdı. Ama maçın devamında bambaşka bir Okan vardı. Özellikle ikinci yarıda Rize'nin baskısı arttığında birkaç önemli kurtarış yaptı. Maçı toplam 8 kurtarışla tamamladı. Okan için bayağı net iki taraflı bir maç. Ayağıyla kötü bir başlangıç ama kalede çok güçlü devam. İkinci yarıda Rize'de dikkatimi çeken küçük bir detay da Samsun çıkmaya çalıştığında geçişleri daha fazla faulle kesmeleri oldu. Risk seviyesini arttırdıkları bölümde topu kaybettiklerinde Samsun'un açık alana çıkmasına izin vermek istemediler. Bu da zaten kendi yarı sahasından çok az çıkabilen Samsun'un geçiş ritmi bulmasını daha da zorlaştırdı. Samsunspor'da sonradan oyuna giren Samet Onur ve Tahsin Bülbül'ün de takıma hareket kattığını not edeyim. Bunu büyük bir oyuncu değerlendirmesine çevirmeye gerek yok ama ikisinin de oyuna girişini olumlu buldum. Toparlarsam bu maç için iki uç yorum da aslında doğru değil. Yani Samsun çok iyi oynadı 2-0 kazandı veya Rize çok iyi oynadı Samsun şansına kazandı demek bu maç için doğru olmaz. Rizespor maçın büyük bölümünü kontrol etti. Çok fazla hücum denedi, varyasyon denedi ve hücuma çıktı. Pozisyon buldu ama sonuca gidemedi. Samsunspor da çok az pozisyona girip girdiği pozisyonları iyi değerlendirdi. Ama tabii ki bu skorun Samsunspor'un yan toplardaki zaafını örtmemesi gerekiyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi sonraki rakip Fenerbahçe. Konyaspor maçını izlerken birkaç yerde direkt Samsun'u düşündüm. Çünkü Fenerbahçe savunmasında özellikle bir bölgeyi Konyaspor tekrar kullandı. Samsun'da beğendiğim bu hareketlilik, Tomasson'un çıkışları, Watt'ın yön değiştiren ve hat kıran pasları hepsini düşününce haftaya kullanılabilecek bir alan olabilir. Hadi şimdi Fenerbahçe Konyaspor maçına bakalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Samsunspor ve Göztepe'nin maçlarından sonra ben bir post paylaşımı yapıyorum. Maç hakkındaki geniş analizimi X'te paylaşmaya çalışıyorum. Bunu hazırlarken maçın ilk 11 dakikasını kaçırdım. Yani ilk 2 gol hakkında bir şey söylemeyeceğim. Fenerbahçe maçı 4-2 kazandı. Birazdan yapacağım eleştiriler 4 golle maç kazanan bir takım için ağır gelebilir ama burada şöyle bakmak lazım olaya. Bu çünkü dünkü Galatasaray maçında da aslında aynı durum var. Bu takımlar yıldızlarla dolu çok pahalı maliyetlere kurulan kadrolara sahip. Hatta bir oyuncuları genelde rakiplerinin bütün takımının yıllık maliyetine denk olacak şekilde bir kadro kuruyorlar ve şampiyonluğa oynuyorlar. Aynı zamanda Avrupa'da ülkemizi temsil ediyorlar. O yüzden ister istemez eleştirirken bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin oyununda bazı soru işaretleri görüyorum ama ikisini birbiriyle kıyaslamak gerekirse bana Fenerbahçe şu an lige daha hazır geliyor. Özellikle oyunun temposu ve hücumdaki bazı bağlantılar bakımından Fenerbahçe'yi şu anda daha başarılı buluyorum. Ama bu demek değil ki Fenerbahçe çok iyi bir top oynuyor. Sadece bu kişisel görüşüm. Geçen hafta Gençler Birliği karşısında Fenerbahçe'de en fazla eleştirdiğim şeylerden biri tempoydu. Top çok yavaş dolaşıyordu. Bir hücum başlayacak, pas gelecek, oyuncu kontrol edecek, tekrar düşünecek. Rakip zaten o arada yerleşiyor. Konyaspor maçında bu kısmı biraz daha iyi buldum. Hala çok daha iyi olabilir ama topun hızlandığı, oyuncuların birbirine daha çabuk cevap verdiği sekanslar vardı. Özellikle Fenerbahçe oyunu tek ve iki dokunuşa indirebildiğinde bireysel kalite zaten fark yaratmaya başlıyor. Fenerbahçe'de yine en fazla dikkatimi çeken bölgelerden biri sağ taraf oldu. Semedo ve Greenwood arasında doğal bir bağlantı oluşmaya başladığını düşünüyorum. Greenwood içeri yaklaştığında Semedo dış koridoru kullanabiliyor. Semedo geniş kaldığında Greenwood yarı alanda topla buluşabiliyor. Bu taraftaki ilişkiler bana sol kanada göre daha akıcı geliyor. İkinci yarıda da Semedo'nun sağ tarafta başlattığı topun birkaç tek pasta merkezin üzerinden sol kanada kadar taşındığı çok güzel bir sekans vardı. Fenerbahçe oyunu böyle hızlandırdığında savunması çok daha zor bir takım haline geliyor. Ama hücum tarafında benim en fazla dikkatimi çeken oyuncu Asensio olabilir. Konyaspor'un sağ beki ile sağ stoperi arasındaki boşluğu sürekli aradı ve Konya buna cevap vermekte gerçekten zorlandı. 33. dakikadaki gol de bunun en net örneği. Greenwood topu alıyor, Asensio direkt bekle stoper arasında hareketleniyor. Pas geliyor ve dar açıdan bitiriyor. Ama ben golünden çok bu koşuların tekrar etmesini önemsiyorum. Çünkü Asensio gelip sürekli topu ayağına isteyen bir oyuncu olduğunda savunmanın işi çok daha kolay. Bekle stoper arasına koştuğu anda ise savunmada bir karar problemi yaratıyor. Bek mi takip edecek, stoper mi çıkacak? Kim çıktığında arkasındaki alanı kim kapatacak? Bence Fener'in şu anda hücumda en tehlikeli hareketlerinden biri bu. Buna karşılık Kante-Guendouzi ikilisinde beklediğim kadar güçlü bir merkez bağlantısı göremedim. Burada oyuncuların bireysel kalitesi
kalitesini tartışmıyorum. Zaten ikisi de çok yüksek seviyede oyuncular. Ama birlikte oynadıklarında alan paylaşımı zaman zaman kopuk geliyor bana. Fenerbahçe topu kaybettiğinde savunma hattıyla orta saha arasındaki boşluk oluşabiliyor. Konyaspor birkaç kez o bölgeye oyuncu indirip rahat şekilde topla buluştu. 26. dakikada Muleka'nın savunma arkasına koşup Skriniar'ı geçtikten sonra geriye çıkardığı top da Fener'in dengesiz yakalandığı örneklerden biri. Hatta devamında Konya bir süre oyunun kontrolünü bile ele alabildi. Burada şöyle bir şey var. Kante ve Guendouzi'ye tek tek baktığında iki tane çok özel orta saha oyuncusu görüyorsun. Ama iki iyi oyuncuyu yan yana koyunca otomatik olarak çok iyi bir ikili çıkmıyor. Şu an biraz ben bunu görüyorum aslında. Kim öne çıkacak, kim savunmanın önünü koruyacak. Birisi topa çıktığında diğeri hangi alanı kapatacak? Bence bu roller biraz daha oturmak zorunda. Sezonun daha başı ve Fener'in diziliminde ikisinin doldurması gereken alan biraz daha fazla kalıyor. Ama Samsun açısından bakınca da savunmayla orta saha arasındaki o alan özellikle takip edilecek yerlerden biri. Fenerbahçe'nin ön alan baskısını ise ikinci yarıda daha fazla beğendim. 49. dakikadaki 4. gol bunun en temiz örneği. Konya baskı altında topu merkeze doğru uzaklaştırmak zorunda kalıyor. Skriniar savunmadan tek dokunuşla Muriç'i buluyor. Muriç yine tek dokunuşla Greenwood'a bırakıyor. Birkaç saniye içinde top ağlarda. Burada iki farklı şeyi aynı anda görüyoruz aslında. Öncelikle baskıyla topu istediğin yere yönlendiriyorsun. Topu kazandığında da hiç bekletmeden tek pasla atağa devam ettiriyorsun. Geçen hafta Fenerbahçe'de eksikliğini hissettiğim en büyük bölüm burasıydı ve bu maçta bunu biraz telafi ettiler diyebilirim. Ama skor 4-2 olduğu için Konyaspor'u kötü bir maç oynamış gibi anlatmak istemiyorum. Bence Fenerbahçe'ye bayağı problem çıkardıkları bölümler vardı. İlk yarıda da vardı. Ama özellikle 64'ten sonra oyunun içine tekrar girdiler. Yevtovic'in çok iyi uzaktan bir şutu vardı. Bardi pozisyona girdi. Kremer birkaç kez ceza sahasında tehlike yarattı. Yani 4-1'den sonra Fenerbahçe'nin maçı tamamen kontrol edip rakibe hiçbir şey vermediği bir bölüm izlemedim. Konyaspor oyunun içinde kalmaya devam etti ve sonunda ikinci golü de buldu hatta. Ve Konyaspor'un pozisyonlarına baktığımda aynı bölgenin birkaç kez tekrarlandığını gördüm. Fenerbahçe topun bulunduğu tarafa blok halinde kayarken Semedo ve Skriniar ikilisi zaman zaman fazla içeri daralıyor. Dünkü videoda Galatasaray için de aynısını söylemiştim ama aslında buradaki durum biraz farklı. Galatasaray bunu hem iki tarafta hem de takım halinde yapıyorken Fenerbahçe'de gördüğüm daha çok Semedo Skriniar ikilisinde. Böyle olunca da Semedo'nun arkasındaki geniş alan boş kalıyor. Konyaspor ikinci yarının hemen başında sağ bekten sol kanada gönderdiği çapraz topla bu bölgeyi buldu. 62. dakikada neredeyse aynı pas bir kez daha tekrarlandı. Bu kez hücumun devamında arka direkte kafa fırsatı buldular. 72'de yine Semedo'nun arkasına gönderilen başka bir top var. Devamında top içeri çevriliyor ve Bardi Semedo ile Skriniar arasından şutunu çıkarıyor, Ederson kurtarıyor. Yani bir kere tesadüfen bulunmuş bir alan değil. Konyaspor aynı bölgeyi bilinçli şekilde birkaç kez kullanabildi. Ben de maçı izlerken tam burada direkt Samsun'u düşündüm. Çünkü Watt'ın böyle topları gördüğünü biliyoruz. Hem uzun oynayabiliyor hem yön değiştirebiliyor. Thomasson bulunduğu bölgeden çıkıp ileri gidebiliyor ya da merkeze kayabiliyor. Samsun'da oyuncular zaten sabit pozisyonlarda durmuyor. O yüzden Fenerbahçe blok olarak bir tarafa fazla kaydığı anda Samsun ters tarafı hızlı bulabilirse burada gerçekten bir şey çıkabilir. Özellikle Semedo arkasında. Ama burada önemli bir ayrım var. Rastgele uzun top atmaktan bahsetmiyorum. Önce Fener'in bloğunu bir tarafa çekmek, sonra ters taraftaki boş oyuncuyu bulmak, Konyaspor'un yaptığı şey tam olarak buydu. Haftaya Samsun tarafında da özellikle takip edeceğim detaylardan biri burası olacak. Fenerbahçe savunmasında geçen haftada dikkatimi çeken başka bir nokta çevre kontrolüydü. Bu maçlara tamamen çözülmüş gibi görünmedi aslında. Savunmanın önüne oyuncu geldiğinde veya stoperlerden biri öne çıktığında arkadaki koşunun geç fark edildiği pozisyonlar var. Konyaspor özellikle ikinci yarıda bu boşluklardan birkaç kez yararlandı. Bence burada mesele tek bir oyuncunun hatası değil. Savunma hattıyla orta sahanın birbirine verdiği cevapların henüz tam oturmaması. Rakip o ilk baskıyı geçtiğinde Fener bir anda beklenenden daha açık kalabiliyor. Bir de bir hakem notu bırakmak istiyorum. Bu sezon izlediğim maçlar arasında en başarısız hakem performansı bu maçtaydı bence. Özellikle kararların standardı çok değişkenlik gösterdi. Bunu da belirtmek istedim. Sonuç olarak Fenerbahçe maçından Samsun açısından benim çıkardığım 3 temel şey var. Birincisi Semedo'nun arkasındaki alan. İkincisi savunma ile orta saha arasındaki zaman zaman oluşan boşluk. Üçüncüsü de Fenerbahçe'nin ön alan baskısı. Çünkü baskıyı doğru yaptıklarında Konyaspor'u çok hızlı cezalandırdılar. Ama o ilk hat geçildiğinde arkada kullanılabilecek alanlar da var. O yüzden Samsun için sadece derine çekilip geçiş beklemek yeterli olmayabilir. Topu kazandıktan sonraki ilk bir iki pasın kalitesi çok önemli olacak. Rize maçında gördüğümüz hat kıran aksiyonları Fenerbahçe karşısında da yapabilirlerse Samsun'un kullanabileceği alanlar olduğunu düşünüyorum. Ama tam tersine ilk pası Fener'in baskısına verirlerse bu kez çok hızlı cezalandırılabilecekleri bir maçta olabilir. Bence haftaya maçın en ilginç taraflarından biri bu olacak. Bu haftaki haftanın maç notları serisinin ikinci bölümü de bu şekildeydi. İki bölüme ayırmak zorunda kaldım çünkü hem çok uzun bir bölüm olacaktı ya da çok fazla kesmek zorunda kalacaktım. O yüzden umarım bu şekilde olmasını beğenmişsinizdir. Çorum maçı ile Samsunspor maçı aynı ana denk geldiği için bir seçim yapmam gerekti. Kasımpaşa'ya oranla Rizespor'u daha fazla merak ettiğim için bu maçı seçtim. Tabii ki aynı zamanda Watt'ın da ilk kez sahaya çıkacak olması etkiliydi bu kararımda. Bu format hoşunuza gidiyorsa beğenerek hype puanınızı bu videoya kullanarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda abone değilseniz de kanala abone olabilirseniz çok
çok sevinirim. Onun dışında katıl üyelerine de tekrardan teşekkür ederim. Gerçekten bu destek bana çok yardımcı oluyor. Bitiş ekranına haftanın maç notları serisinin diğer iki bölümünü ve analizini yaptığım iki oyuncunun videosunu bırakıyorum. İlginizi çeken bir video varsa oradan devam edebilirsiniz. Buraya kadar vaktini ayırıp dinleyen, izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.